Sabahattin Ali'nin 1937 tarihli romanı Kuyucaklı Yusuf. Bu sadece bir kitap değil, Türk edebiyatında adeta bir fay hattını harekete geçiren bir olay. Gelin şimdi bu eserin neden sadece bir hikaye olmadığını ve bir dönemin nasıl sarstığını birlikte inceleyelim. Roman bu cümleyle açılıyor. Düşünün, ne bir giriş, ne bir süslü anlatım, hiç lafı dolandırmadan insanın yüzüne bir tokat gibi çarpan soğuk bir gerçek. Sabahattin Ali daha ilk saniyeden bize sanki şunu söylüyor: arkanıza yaslanmayın, çünkü şimdi sizi bildiğiniz dünyadan koparıp bambaşka bir yere götüreceğim. Peki ama neden bu kadar devrimci bir başlangıç? Kuyucaklı Yusuf'u kendi dönemindeki diğer eserlerden bu kadar farklı kılan neydi? Bu sorunun cevabını bulmak için hadi gelin 1930'ların Türkiye'sine, o dönemin edebi ortamına kısa bir yolculuk yapalım. Şimdi o döneme bir bakalım. Edebiyat sahnesinde kimler var? Yaprak Dökümü, Yaban, Sinekli Bakkal gibi devasa, çok önemli eserler var. Tabii ki hepsi çok kıymetli. Ama bu romanların çoğu genelde ortak bir zeminde buluşuyordu. Benzer konular, benzer mekanlar. İşte olay tam da burada kopuyor. Bir tarafta merkezinde İstanbul'un olduğu, konaklarda yaşayan aydınların Doğu-Batı sentezini tartıştığı bir edebiyat var. Peki Sabahattin Ali ne yapıyor? Kamerasını alıyor ve Anadolu'nun ücra bir kasabasına çeviriyor. Orada ne var? Orada güç var, para var, toprak kavgası var, unutulmuş, sesi duyulmayan insanlar var. Yani sadece mekanı değil, çatışmanın ta kendisini değiştiriyor. Peki bu acımasız dünyanın tam ortasında kim var? Kahramanımız Yusuf. Ama aklınıza öyle bildiğimiz kahramanlar gelmesin. Yusuf'la ilk tanıştığımızda o katledilmiş annesiyle babasının başında sanki dünyada hiçbir şey olmamış gibi sakin sakin oturan küçük bir çocuk. Kaymakam ona "Korkmuyor musun?" diye soruyor. Ve Yusuf'un verdiği cevap bu. İnsanın kanını donduran bir cevap, değil mi? İşte bu tek cümle aslında bütün bir karakteri özetliyor. Acıyla o kadar erken tanışmış ki duygularını kaybetmiş, dünyaya tamamen yabancılaşmış bir ruh. O alıştığımız ağlayan, sızlayan çocuk karakterlerden çok uzakta. Rahatsız edici derecede sakin. Yusuf'un karakterini bize gösteren bir başka an. Ona neden okumak istemediğini sorduklarında verdiği cevap aslında onun hayat felsefesi. O okullarda öğretilen teorik bilgiye değil, hayatta asıl geçerli olan şeye, yani güce inanıyor. Sözünün geçmesine. Otoriteye karşı duyduğu bu sarsılmaz güvensizlik, onun o kasabanın çürümüş düzeniyle neden asla barışamayacağının da en büyük işareti. İşte Yusuf'un ayak uyduramadığı o düzen. Nasıl bir yer peki? Gelin oraya, o kasabanın boğucu atmosferine biraz daha yakından bakalım. Burası, kanunların pek de bir anlam ifade etmediği, gücü elinde tutan yerel zenginlerin, yani eşrafın kendi kurallarını koyduğu bir yer. Herkesi görünmez bir ağ gibi sarmışlar. Bu ağın örümcekleri kimler dersiniz? Başrolde 3 isim var. Zenginliğiyle, yani parasıyla her şeyi kontrol edebileceğini sanan fabrikatör Hilmi Bey, onun bu gücünü kaba kuvvete, şiddete dönüştüren oğlu Şakir ve entrikalarıyla, aldatmacalarıyla herkesi birbirine düşüren Hacı Ethem. İşte bu üçlü kasabanın adeta sahibi ve Yusuf gibi bu sisteme uymayan biri için bu düzende nefes alacak yer yok. Şimdi böyle bir ortam, barut fıçısı gibi, değil mi? Patlamak için sadece tek bir kıvılcım bekliyor. Ve o kıvılcım çok geçmeden kasabadaki bir bayram yerinde çakıyor ve her şeyi geri dönülmez bir yola sokuyor. Her şey nasıl başlıyor biliyor musunuz? Şakir, Yusuf'un üvey kız kardeşi Muazzez'e herkesin içinde laf atıyor. Yusuf ne yapıyor? Bir an bile düşünmeden karşılık veriyor ve Şakir'i herkesin önünde dövüyor. İşte bu hareket o yozlaşmış düzenin onuruna dokunuyor. Kendilerinden olmayanın bu cüreti Şakir ve adamlarını çıldırtıyor. Ve Yusuf'u yok etmek için şeytani bir komplo kurmaya karar veriyorlar. Bu, bireyin o devasa sisteme karşı nasıl tek başına kaldığının en acı dolu anlarından biri. Sabahattin Ali'nin dehası burada devreye giriyor. Kasabayı saran o ahlaki çürümeyi, o boğulmuşluğu anlatmak için bize bir koku sunuyor. Küf kokusu. Düşünün, bu koku sadece nemli duvarlardan gelmiyor. Adaletsizlikten, yozlaşmış ilişkilerden, çaresizlikten geliyor. Yazar, soyut bir kavram olan çürümüşlüğü o kadar somutlaştırıyor ki okurken o kokuyu neredeyse genzinizde hissediyorsunuz. İyi de bütün bu karanlık neden? Sabahattin Ali'nin derdi ne? Bize neden bu kadar acımasız bir dünya anlatıyor? Cevap, yazarın sanata bakış açısında, kendi felsefesinde gizli. Cevabı kendi sözlerinde saklı aslında.
Sabahattin Ali için sanat, sanat için değildir. Sanatın bir amacı, bir gayesi vardır. İnsana insanı, hayatı ve bunların manasını öğretmek. Yani evet, bir nevi propagandadır. Ama neyin propagandası? İyinin, doğrunun ve adaletin. Haksızlığa karşı ses çıkarmanın propagandası. İşte meselenin özü bu. Yusuf'un yaşadıkları aslında sadece Yusuf'un kişisel trajedisi değil, onun mücadelesi, gücü elinde tutan adaletsiz bir sisteme karşı direnen her bireyin mücadelesinin bir sembolü. Yani Sabahattin Ali, bir yetim çocuğun hikayesi üzerinden koskoca bir toplumsal düzenin mahkeme karşısına çıkarıyor. Ve son sözü eleştirmen Ahmet Oktay'ın bu muhteşem tespitine bırakalım. Bu cümle romanın üzerinden onca yıl geçmesine rağmen neden hala bu kadar taze, bu kadar can yakıcı olduğunu özetliyor. Çünkü adaletsizlik sürdükçe birileri bir yerlerde her zaman kendi matemini tek başına sırtlanıp yürümek zorunda kalacak. Kim bilir, belki de Yusuf'un o yürüyüşü hiç bitmedi.